Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde gördüğünüz üzere mavi tonlarını ve beyaz tercih ettim. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimiz bu şekil. Elinizde artık ipleriniz varsa bu şekil bir patik yaparak da değerlendirebilirsiniz. Model böyle. Patiğimde tamamen iki şiş kullandım. Yalnız şu bilek bölümlerinde misinalı şiş kullanılabilir. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için tekrar şöyle yedek şişlerden kullandım hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimiz dilimler halinde yapılıyor. İlk dilim şu üst bölüme birlikte başlayalım. Hanımlar, bu lacivert ipim ile başlayacağım öncelikle. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 35 ilmek atacağız hanımlar. 35 ilmek. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 35 adet ilmeğimizi atalım gelelim. Evet, 35 ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle ilk ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeklerimi normal düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Hemen şurada kalan uçta kalan ipi de kesmedim hanımlar. İkinci dilimi yaparken yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde tam ortadan kesimler yapmaya başlayacağız. Öncelikle şu ilk kenardan 16 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Ardından ortada üçlü bir kesim yapıyorum. 3 ilmeğin üçünü birden keserek ördüm hanımlar. Kalan 16 ilmeğimizi öreceğiz. Sayarak gidelim, siz de emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kesim yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyoruz. Kesim işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerin hepsi normal haroşa örülüyor. Bu şekilde hepsini öreceğim. Kesim yaptığım ilmeğimi yine bunu da haroşa örüyorum. Evet. Ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine devam edeceğiz. Bir önceki sırada 16 ilmek örüp kesim yapmıştık. Her sırada birer ilmek azalacak. Şimdi 15 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrardan şu ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü birden kesiyorum. Şimdi bu sol tarafta da 15 ilmek kaldı. Kalan 15 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. İkinci kesimimizi de yapmış olduk. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde kesimi yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar yine kesim yok. İlmeklerin tamamını arka yüzde haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar hepsini öreceğim.
Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde devam edeceğiz. Bir önceki sırada 15 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi de 14 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek ördüm. Yine ortada 3 ilmeğin 3'ünü birden kesiyorum. Şöyle. Ve kalan 14 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Sadece ortada kesimler yapıyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi yine kesim yapmadan haroşa olarak öreceğiz. Böylece 3 kere kesim yaptık bu lacivert ipimiz ile. Daha doğrusu saks mavi, laciverte yakın bir renk. İlmeklerimi öreceğim. Şimdi hanımlar, ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu defa ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. 3 kere bu lacivert ipimizle kesim yaptık. Şimdi renk değişikliği yapacağım. Diğer mavi rengimi ekleyeceğim hanımlar şimdi buraya. Şöyle. Bu defa renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şöyle. İlk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu mavi ipimin ucunu diğer ipime şöyle düğümleyeceğim. Böyle mavi tonları tercih ettim. Sizler dilediğiniz tonlarla, zıt renklerle de yapabilirsiniz. Her şekilde, her renge yakışacak bir model. Bu diğer lacivert ipimi de kestim. Bir önceki sırada 14 ilmek kesim yapmıştık hanımlar. Şimdi 13 ilmek örüp kesim yapacağız. Yine renk değişikliği yaptık. Model aynı şekil devam edecek. 13 ilmek kesip 13 ilmek örüp keseceğimizde renk değişikliği yaptık. Toplamda hanımlar 6 dilimimiz var. 6 dilimin 6'sı da aynı şekilde örülüyor. Sayalım. 7 mavi ilmeğim olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Ortadaki üçlü ilmeğimi kesiyorum. Ve kalan 13 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Model devam ediyor. Sadece renk değişikliği yaptık. Her 3 diş haroşada bir renk değişikliği yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde hanımlar kesim işlemi yapmayacağız. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa örüyoruz. Hepsi haroşa örülüyor. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Her renkten 3'er diş haroşa yapıyoruz. Mavi ile böylece bir diş haroşamız oluştu. Her 3 diş haroşada bir renk değişikliği yaparak modele devam ediyoruz. Evet, şimdi geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de en son 13 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 12 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Ve kalan 12 ilmeğimi haroşa örüyorum. Her seferinde yanlardaki ilmek sayıları birer azalıyor hanımlar, gördüğünüz gibi. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hepsi haroşa. Kesim yok. Kesim yaptığımız ilmeklerde yine arka yüzde haroşa, yani düz örülüyor hanımlar. Böylece mavi ile 2 diş haroşamız oldu. Sonuncuyu da ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 12 ilmek örüp kesim yapmıştım. Şimdi 11 ilmek örüp kesim yapacağım. Kenar ilmeği 1, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Yine ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Ve kalan 11 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz.
Bu ilk dilimde hanımlar baştan sona göstermek istiyorum. Çünkü zaten diğer dilimlerde ilk dilimin aynısı olacak şekilde yapılıyor. Dilimler birebir aynı. Karışık gibi görünen bir model fakat bu ilk dilimi anladıktan sonra diğer 6 dilim de aynı şekil örülüyor. Hanımlar bu aşamada şöyle sonuncu ilmeğimi tekrar örmeyeceğim. Çünkü 3 diş haroşamız oldu. Ön yüzde diğer renge geçeceğiz. Sonuncu ilmeğimi örmedim bu nedenle. Şimdi de daha açık mavi ipimi ekleyeceğim. Ben mavi tonlarını tercih ettim. Şöyle bu defa renk geçişi olduğu için şöyle mavi ipim ile başlayacağım. Şöyle bu defa bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek öreceğiz. Yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimin ucunu şöyle açık maviye düğümlüyorum. Buraya düğümümü attım ve tekrar bu defa bu maviyi keseceğim. Şimdi örerken bu ip uçlarını gizleyerek gideceğiz hanımlar. Şu maviyi de çekiyorum buradan. Bakın şu iki ipin ucunu atlatarak gizleyerek götürüyorum. Sonradan ip gizlemek gibi derdimiz olmuyor bu şekilde. Bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek örüp kesimimizi yapacağız hanımlar. 4 ilmek oldu. Yine uçları atlatarak götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Yine ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. Hanımlar kalan 10 ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. Her 3 diş haroşada bir gördüğünüz gibi böyle renk geçişi yapıyoruz. Model aynı şekilde devam ediyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Hanımlar şimdi de 9 ilmek örüp kesim yapacağız. Bir ilmek daha eksiliyor. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Ve kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Açık mavi ile 2 diş haroşamız oldu. Şimdi bir diş haroşa daha yapacağız. 3 olacak. Şimdi de kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek örüp kesim yapacağım. 4, 5, 6, 7 ve 8. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Geri dönüyorum. Hanımlar yine arka yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ve ön yüzde tekrar renk geçişi yapacağız. Bu defa beyaz ipimize geçeceğiz. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için şöyle sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Şöyle. Bakın 3 diş haroşamız oldu yine mavi ile de. Bu şekilde. Şeklimiz bu. Şimdi hemen beyazımı da alıyorum. Buraya beyazımı ekleyeceğim. Yine renk geçişi olduğu için hanımlar ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de ördükten sonra buraya düğümümü atacağım hanımlar. Şu beyaz ipimin ucunu açık mavi ipime düğümleyeceğim. Patik sökülmesin diye. Ve ardından şu açık mavi ipimi de böyle kesiyorum. Hanımlar en son bu açık mavi ipimiz ile 8 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 7 ilmek örüp kesimimizi yapacağız. 7 ilmek. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7 ve ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. İlmek sayılarımız iyice azaldı bu şekilde. Şöyle. Ve geri dönüyoruz. Yine arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını
haroşa örüyoruz. Artık ilmekler bitene kadar beyaz ipimizi kullanacağız hanımlar. Renk geçişi yapmayacağız. Modelin devamında beyaz ile devam edeceğiz. Kesimlerimizi yapmaya ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi de 6 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar ortada üçlü kesimimi bu şekilde yapıyorum. Kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Yine geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa öreceğim. Bu şekilde hanımlar, patiğimizin yapılışı böyle gayet kolay, örmesi zevkli. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde bu defa 5 ilmek örüp kesim yapacağım. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine hepsi haroşa. Bu şekilde hanımlar hepsini haroşa ördüm. Geri dönüyorum. Bu defa da yine bir ilmek daha eksiliyor. 4 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yine ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi ördüm. Arkada haroşa öreceğim yine. Geri dönüyorum. Ön yüzde bu defa 3 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Yine üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Şöyle ilmekleri yine haroşa örüyorum hepsini. İlmek sayımız iyice azaldı. Şişimizde bakın 7 ilmeğimiz kaldı artık. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa ikinci ilmeğimi ördükten sonra ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arkadayım. Arkada yine ilmeklerim haroşa. Ön yüze geçtim hanımlar. Bu defa kenar ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri döndüm. Arkadayım. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de arka yüzde örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geçtik. Son 3 ilmek kaldı. Son 3 ilmeği şöyle ipimi aldım. 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum artık hanımlar. Şöyle 3'ünü birden örüyorum. Şöyle. Burası sökülüp açılmasın diye şöyle 2 tane zincir oluşturdum. Hanımlar bakın ilk dilimimizi bitirdik. Şöyle ipimin ucunu kesiyorum, beyaz ipimi. Bakın ilk dilimimizi burada bitirmiş olduk. Şöyle. En son bu ipimizin ucunu da şöyle gizleyebiliriz. Bakın şöyle arka ilmek aralarına girerek bu şekilde zincir tekniğiyle düğümleyerek en son ipimizin ucunda gizleyebiliriz. Diğerlerini zaten örerken gizlemiştik. Bakın hanımlar, ilk dilimimiz bu şekilde. Dilimler aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde diğer dilimlerimizi de örmeye devam edeceğiz. Şimdi ikinci dilimimize başlayalım hanımlar. Bu ilk dilim patiğimizin şu üst bölümü. Bu dilimimizin yeri kaybolmasın diye şöyle bir işaret koyacağım. Hemen şöyle bir işaretleyici takayım buraya. Bu ilk dilime bağlı olarak diğer dilimleri de yapacağız. Şöyle bir şey taktım. İp, iğne gibi bir şey de takabilirsiniz. Bakın şu ilk dilimimiz. Şimdi ikinci dilime şuradan başlıyoruz. Bakın başlangıç ipimiz buradaydı. Tekrar lacivert ipimi buraya düğümleyeceğim. Buradan ikinci dilimi yapacağız. Yani patiğimizin tabanına denk gelecek olan dilimi. Şurayı yapacağız. Şimdi bu ipin geldiği yerden itibaren bakın hemen şuraya girerek ilk ipin geldiği yer ilk yer, şişim ile buraya girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Hanımlar 35 ilmek olarak başlamıştık patiğimize. 35 ilmek başladığımız yerden tekrar 35 ilmek çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim.
Üçüncü ilmeğim, bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. 35 ilmek. Yine aynı ilk dilimi yaptığımız gibi, hani ilk başlarken 35 ilmek başlamıştık. Burayı ilmek atıyor gibi farz edin. Şöyle hatta sayarak gidelim. 4, 8, 12, 16, 17 ilmeğim olmuş. Şu 18. ilmeğim. Devam ediyorum. Şu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, son kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 35. 35 ilmek çıkarttık. Bakın bir uçtan şu diğer lacivert uca kadar. Modelimizin ilk başında ne yapmıştık hanımlar? Hemen aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerin tamamını haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmekleri ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk dilimde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Şu ilk dilimi görmeyelim mesela burada. 35 ilmek attık. Arka yüzde ördük. Ne yapmıştık? 16 ilmek örüp kesim yapmıştık. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ortada üçlü kesim yapmıştık. Bu şekilde 3 ilmeğin üçünü birden kestik ve kalan 16 ilmeğimizi örmüştük. Yine aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Ön yüzde kesimleri yapacağız. Arka yüzde ilmeklerin tamamı haroşa olarak örülecek. Her 3 diş haroşada bir renk değiştireceğiz. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde 15 ilmek örüp kesim yapacağız. Tekrar arka yüzde ördükten sonra bu defa 3. kez lacivert ipimiz ile 14 ilmek örüp kesim yapacağız. Sonrasında 13 ilmeğe geçtiğimizde ilk dilimde olduğu gibi diğer rengimize geçeceğiz. Bakın burada mavi kullanmıştım. Burada da yine aynısını kullanacağım. Her sırada ilmek sayıları birer birer yanlarda azalıyor ve her 3 diş haroşada bir renk değiştiriyoruz. En son beyaza geçtiğimizde de ilmeklerin tamamını beyaz ile örüp kapatıyoruz. Şimdi bu ikinci dilimi de ilk dilimde olduğu gibi hanımlar tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ikinci dilimimi de tamamladım. İlk dilimimde olduğu gibi. En son beyaz ipimin ucunu da kesip arkaya gizledim. Şimdi üçüncü dilimi yapacağız. Bakın şurası üst dilimimizdi. Üst dilimin şu sol tarafından ilmekler çıkaracağız hanımlar. Yine ilk lacivert ipimiyle başlayacağım. Şu ilk dilimin şu üst bölümünden bakın. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerim şurada görünüyor. Şu iki ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk yere buradan ilmek çıkartmaya başlıyorum. Şöyle şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten sonra hemen bir düğüm atayım hanımlar bir kenarımıza. Yine üçüncü dilimi başlatıyoruz hanımlar. Buradan bakın şu diğer beyaz uca kadar ilmek çıkaracağız. Yine 35 ilmek çıkararak başlayacağız. Şöyle üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu beşinci. 6. Bu şekilde bakın şu diğer beyaz uca kadar, şu uca kadar 35 adet ilmeğimizi yine çıkaralım gelelim. Evet, bu uca kadar hanımlar 35 ilmek çıkarttım. Şimdi bu ilk iki dilimi düşünmüyoruz. Sil baştan yeni bir dilim yaptığımızı farz edelim. İşte geri döndük. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Şimdi ön yüzde yine aynı kesimlerimizi yapacağız hanımlar. 16 ilmek öreceğiz, keseceğiz. 15 öreceğiz, keseceğiz. 14 öreceğiz, keseceğiz. 13.'ye geldiğinde yine renk değiştireceğiz. Hanımlar, bu aşamada kafası karışanlar olursa ilk dilimin sıralamalarını takip ederek bu diğer dilimleri de yapabilirler. Bu şekilde yine burada son bir ilmek kalana kadar dilimimizi oluşturacağız. Şimdi bu üçüncü dilimimizi de ilk iki dilimde olduğu gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere 3. dilimimi de tamamladım geldim. Şimdi 4. dilimi yapacağız. Bakın şu üst bölümün bu defa sağ tarafından yapacağız. Şuradan. Öncelikle yine bu lacivert ipim ile
Bakın şu ilk dilim buraydı. İlk dilimin bu sağ kenarından hemen şu beyaz olan bölüm. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerine girerek bakın şuradaki beyazın tepesinden ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla buralardan ilmekler çıkaracağım hanımlar şimdi de. Şu ikinci ilmeğimiz. Tekrar şöyle düğümümü atıyorum. Yine diğer dilimlerimde olduğu gibi dördüncü dilimimde de buradan 35 adet ilmek çıkaracağım. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. 5, 6. Hanımlar tam olarak şu uç bölüme kadar bu bölüme kadar buraya 35 ilmek çıkaralım gelelim. Evet hanımlar buradan da yine şu uca kadar 35 adet ilmek çıkarttım. Şimdi yine geri dönüyorum. Dördüncü dilimi başlattık. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar ilmeklerimizin tamamını yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar ördüm. Geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzde yine aynı şekil kesimleri yapacağız. 16 örüp keseceğiz. 14 örüp keseceğiz. 15 örüp keseceğiz. 14 öreceğiz. 13. de yine renk geçişi yapacağız. 3 diş haroşada bir renk değiştireceğiz. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar bu dördüncü dilimimizi de yapacağız. Şimdi bu dördüncü dilimi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar bakın şu bölüme dördüncü dilimimi de tamamladım geldim. Şimdi beşinci dilimi yapacağız. Beşinci dilim patiğimizin tabanı olacak. Bakın şurası üst dilimimizdi. Hemen şöyle ters çeviriyorum. Şuradan itibaren ilmekler çıkaracağız hanımlar bu defa. Taban dilimini yapacağız. Yine lacivert ipimi aldım. Hemen şunun tam tepe noktasından bakın. Şu beyazlı bölümün ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. Beşinci dilimi de yine diğerleriyle aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi çıkarttım. Hemen ikinci ilmekten sonra yine buramı düğümlüyorum. Böyle ilmekler çıkarmaya devam edeceğiz. Şu üçüncü ilmeğim. Şöyle ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde hanımlar bakın şöyle geleceğiz şu diğer uca kadar bakın şu diğer beyaz uca kadar yine 35 adet ilmek çıkaracağız. Arka yüzde yine 35 ilmeğimizi haroşa ördükten sonra ön yüzde kesimleri yapacağız. Yine diğer 4 dilimde olduğu gibi 5. dilimi de yapacağız. Yalnız 5. dilimin tek farkı şu. 5. dilimde son bir beyaz ilmeğimiz kalana kadar değil de son 7 beyaz ilmek kalana kadar dilimimizi yapacağız hanımlar. Son 7 beyaz ilmek kalacak. Yani şu topuk bölümünde. Şurada. Burada en üst tepede dilim yaparken son bir beyaz kalıyordu. Dilimi tamamlıyorduk. Bu defa bir beyaz değil. Son 7 beyaz ilmek kalana kadar bu 5. dilimi yapacağız. Şimdi birlikte 5. dilimimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar 5. dilimimi de tamamladım geldim. Bakın burada son 7 beyaz ilmeğim kaldı. Şimdi 6. dilime başlayacağız. Sonuncu dilime. Şimdi patiğimizin üst tarafı burasıydı. Artık bu işareti kaldırabilirim. Çünkü gerek kalmadı. Şimdi bu bölümde hanımlar yine ilmekler çıkaracağız. Buradaki 7 ilmek beklesin beyaz 7 ilmeğimiz. Hemen şu bölümden başlayarak yine ilmekler çıkaracağım. Bakın. Yine lacivert ipimi aldım. Şuradaki ilk lacivert kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla yine 6. dilim için ilmeklerimizi çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim. Hemen buraya düğümümüzü atıyorum. Şöyle devam edeceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu 5. Şu ipin ucunu gizleyerek götürüyorum. Bakın 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek buradan çıkarttım hanımlar. Şimdi şişimdeki 7 beyaz ilmeğimi de yine öreceğim. Şöyle 7 beyaz ilmeğimi de örüyorum. Hemen artık buradan beyaz ipimi de kesiyorum. Ucunu. Hemen maviye düğümleyeceğim. İlmeklerimi örüyorum. 7 beyaz ilmeğimi yine örmeye devam ediyorum.
Hep böyle örerken ipleri atlatarak gizliyorum hanımlar. 14 ilmek çıkarttık. 7 ilmeğimizi de burada ördük hanımlar. 21 ilmek oldu. Şimdi diğer taraftan ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek 21 ilmek olmuştu. 14 ilmek de buradan çıkaracağız. 35 ilmek olacak. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın bu son mavi yere girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 14. 14 sağdan 14 soldan çıkarttık. 7 ilmek de ortada vardı. Tekrar 35 ilmeğimiz oldu böylece. Şimdi yine geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde bu 35 ilmek ile dilimimizi yapacağız. İlmeklerin tamamını arka yüzde yine haroşa olarak öreceğiz. Ardından tekrar ön yüzde 16 öreceğiz, keseceğiz. 15 öreceğiz, keseceğiz. 14 örüp keseceğiz. Ardından bir renk değişikliği yaparak yine bu dilimimizi, kesimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine hanımlar bu 6. bakın şu topuk dilimini yapıyoruz bu defa. Bu 6. sonuncu dilimde yine şişimizde bu 5. dilimde olduğu gibi 7 beyaz kalana kadar devam edeceğiz. 7 ilmek beyaz. Şimdi bu şekilde 6. ve sonuncu dilimimizi de şişimizde son 7 beyazımız kalana kadar örelim, gelelim. Evet hanımlar, 6. dilimimi de tamamladım, geldim. Burada en son 7 tane beyaz ilmeğim kaldı. Şimdi videonun başında dediğim gibi yedek işlerimi burada kullanacağım. Patiğimizin boğaz kısmını yapacağız. Bu bölümde hanımlar misinalı şiş de rahatlıkla kullanılabilir. Hemen ben bu 7 ilmeğimi bu defa tekrar lacivert ipime geçiş yaptım. Lacivert ipim ile öreceğim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Patiğimizin boğaz kısmını yapıyoruz hanımlar. Hemen beyaz ipimin ucunu düğümlüyorum buraya. Artık bu beyaz ile de işimiz kalmadı. Videonun devamında tamamen lacivert ipimizi kullanacağız artık. Şöyle. Öncelikle bu 7 ilmeğimi ön yüzde örüyorum. Düz olarak. Bu 7. ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar yine aynı şişim ile bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek patiğimizin tüm çevresinde, bilek çevresinde ilmekler çıkartıyorum. Sırasıyla bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Evet, devam ediyorum. Tamamen ilmekleri çıkaracağım. En son şu lacivert bölümden de ilmek çıkarttım. Aynı şişte ilmekler kasma yapmasın diye şiş değiştirerek devam ediyorum. Misinalı şiş kullananlar aynı şişle ilmek çıkartmaya devam edebilir. Yine devam edeceğim ilmek çıkartmaya. Patiğimizin bütün çevresi boyunca böyle ilmeklerimizi çıkarıyoruz hanımlar. Şöyle ilmekler sıkıştığı yerde bir diğerle ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Dediğim gibi misinalı şiş kullananlar aynı şişle komple ilmek çıkartmaya devam edebilir. Ben bir türlü misinalı şiş kullanmaya alışamadım. Bu yüzden böyle kısa yedek şişlerle yapıyorum. Evet, yine kasma yapmasın diye tekrar şiş değiştirdim. Yeniden hemen şuradaki bakın ilk mavi kenar ilmek yerine şuradan girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu bilek bölümünde de hanımlar yine haroşa örgü yapacağız. Haroşa örgü aynı yönde örülecek. Hem ön hem arka yüzde değil. Bu nedenle bir sıra düz bir sıra ters örgü örerek bilek bölümündeki haroşalarımızı yapacağız. Yine ilmek çıkartmaya buradan da devam ediyorum. Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek dediğim gibi bu şekilde ve şuradan da hemen beyaz yerden ilmek çıkaracağım. Burada hanımlar düğüm yeri olduğu için biraz sıkı. Buradan tığ yardımıyla ilmeğimi çıkaracağım. Şimdi tığımı arıyorum buralarda. Evet. Tığ yardımıyla bakın şuradan girerek ilmeğimi çıkarttım. Çünkü ucunu düğümlemiştik. Beyaz tepe noktasını. Sonra neyse bir diğer şişime geçeceğim artık. Kasma yaptığı ilmekler. Yine ilmeklerimi çıkaracağım başladığım yere kadar. Bu şekilde.
patiğimizin çevresini bu şekilde ilmek çıkararak dolanmış olduk hanımlar. Şuradan da yine ilmek çıkarttım. Evet, bakın patiğimizin çevresini böyle dolanmış olduk. Başlangıç yerimiz şurası. Bir sıra bu şekilde ilmek çıkarttık. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İlmeklerimi şimdi ters öreceğim. Bu şekilde haroşa düşecek. Bakın. Başlangıç yerinden itibaren şöyle ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Hani haroşayı aynı yönde örmek için hani aynı yönde ilerleyeceğiz. Bu bölümde bir sıra düz bir sıra ters örünce haroşa düşer hanımlar. Şimdi ilmeklerimi ters olarak böyle öreceğim. Gördüğünüz gibi buraya bir diş haroşa düştü. Şimdi şu ilk başlangıç yerine yani şuraya gelene kadar bu şekilde ilmekleri ters örelim gelelim. Evet, başlangıç yerine kadar ilmeklerimi ters ördüm hanımlar. Bakın buraya bir diş haroşa düştüm. Şimdi ilmeklerimizi bir sıra düz öreceğiz. Ters örmüştük. Şimdi sırasıyla böyle düz olarak öreceğiz hanımlar. Yine bu ilk başlangıç yerine gelene kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra ters öreceğiz. Bu defa 2 diş haroşa olacak. Ardından tekrar bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. 3 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Ta ki 5 diş haroşamız olana kadar. Yine buradaki ilk şişteki ilmeklerimi düz ördüm. Başlangıç yerine kadar düz öreceğim. Dediğim gibi sonraki sıra ters öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Ta ki şu bilek bölümünde bakın hanımlar. Şu bilek bölümünde 5 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Bu bölümde siz dilerseniz 7, 9 sıra haroşa da yapabilirsiniz. 6 sıra, 8 sıra. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu bölümü. Ben 5 diş haroşa yaptım. Şimdi patiğimizin bu haroşalı bilek boğaz bölümünü tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin şu kenar bölümüne gördüğünüz üzere 5 diş haroşamı ördüm geldim. Boğaz kısmını tamamladım. Şimdi tekrar başlangıç yerindeyim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum hanımlar. Bu şekilde. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Hanımlar bu şekilde ilmeklerin tamamını keseceğiz. Böyle dolana dolana tamamen şu bölüme gelene kadar ilmeklerin hepsini keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim geldim. Burada son bir ilmek kaldı. Şu kenarımızda tümsek görüntü oluşmasın, burası düzleşsin diye şöyle ilk başlangıç yerine dibine batarak burayı düzledim. 2 tane de zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Arka ilmek aralarına şöyle girerek şöyle zincir tekniğiyle düğüm yapacağım hanımlar. Bakın. İyice sağlam olsun diye. Bu şekilde ipimizin ucunu düğümleyerek gizlemiş oluyoruz. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmaz bu ipler böylece. Evet. Bakın patiğimizi tamamladık. Hanımlar görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen hanımlar patiğimizi manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bakın şöyle tamamladık. Bu şekilde duruşu var. Şöyle diğer yandan duruşu. Tabanımız. Üst bölümü. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.